Merhaba, Maaşlı Yatırımcı kanalı ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videoda aynı isimli Twitter hesabımdan aşina olan arkadaşların bildiği üzere şirketlerin gelir tablosuna ilişkin grafikleri paylaşıyordum Twitter hesabımda ve YouTube videosunda da bu grafiklerden örnek birinin incelemesini birlikte yapmıştık. Grafiğin nasıl okunacağını birlikte değerlendirmiştik. Şimdi Ocak ayı itibariyle şirketler yıl sonu, 2024 yıl sonu finansallarını açıklamaya başlarlar. Biz de Twitter hesabında tekrar grafikleri yayınlamaya başlarız ve ardından YouTube kanalımda da bu grafiklerin incelemesini tekrar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu videoyla birlikte aylık sabit gelirli arkadaşların para yönetimiyle ilgili, maaşlarını nasıl yönetebilecekleriyle ilgili konuşmaya başlamak istiyorum. Bu aslında kanalın ismiyle de uyumlu olarak, Maaşlı Yatırımcı ismiyle de uyumlu olarak benim bu kanalı açarken aklımda olan ana konulardan da biriydi. Özellikle yakın çevremden, ki bende de aynı durum vardı, duyduğum işte şu kadar gelirim var, ay sonunda tasarruflarımı kontrol edemiyorum, ay sonunda cebimde hiç para kalmıyor, nakiti yönetemiyorum veya harcamalarımı yönetemiyorum, o anda aklıma gelenleri alıyorum gibi şeyler duyuyorum. Bu durum aslında bende de söz konusuydu 3 yıl öncesine kadar. 3 yıl önce benim hayatımda bir değişiklik oldu ve bir iş fırsatı üzerine İngiltere'ye yerleştim. Şimdi benim aslında bu aylık sabit gelire ilişkin para yönetimini nasıl yapabiliriz konusunda bir ilgim vardı. Özellikle Babil'in En Zengin Adamı kitabını okuduktan sonra, maaşı aldıktan sonra veya gelirimizi elde ettikten sonra önce kendimize ödeme yapmamız, ki o kitapta en az %10'undan bahsediyordu. Önce kendimize ödeme yapmamız ve ardından harcamalarımızı yönetmemiz noktasında bir öneri vardı. Zaten kontrol etmediğimizi, ölçmediğimizi kontrol edemeyiz. Ben de bu fikri inanmıştım ama bir şekilde uygulama fırsatı bulamamıştım. İngiltere'ye geldiğimde parayı daha iyi yönetebilmek için bunu bir an önce uygulamaya karar verdim ve 3 yıl önce kendi bütçemi yapmaya başladım. Aylık ve yıllık bütçemi yaptım, tasarruflarımı kontrol ettim, harcamalarımı kontrol ettim ve şimdi bunları bu kanalda bu video ile birlikte paylaşıma açmak istiyorum. İngiltere'de ne yapıyorum? Bu konuyla ilgili, para yönetimiyle ilgili ne yapıyorum? İngiltere'de proje yönetimiyle uğraşıyorum. Asıl deneyimim de bu alanda. İngiltere'de enerji altyapı projeleri üzerine proje yönetimindeyim. Yarım milyar doların üzerinde bir proje portföyünün yönetiminden sorumluyum. Bu bağlamda para yönetimi, bütçe yönetimi konularında uzman olduğumu söyleyebilirim. Projenin bütçesinin yönetimiyle kişisel ev bütçenizin yönetimi aslında arasında uygulamada bazı benzerlikler ve bazı farklılıklar da var. Benzerlik anlamında harcamaları yönetiyorsunuz, farklı hesaplar altında yönetebilirsiniz. Diğer yandan projedeki harcamalar belliyken sizin aylık harcamalarınız aslında genellikle ihtiyaçlarımızdan ziyade o anlık isteklerimiz üzerine şekilleniyor. Tam da bu yüzden aslında para yönetimine başlamak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu konuda bu bütçeyi yaptığımızda, planı yaptığımızda özellikle değinmek istediğim eşinizin bu fikri sahiplenmesi, en az sizin kadar sahiplenmesi de çok önemli. Çünkü yalnız yaşayan birisi olarak kendi harcama kararlarınızı alabilirsiniz, yönetebilirsiniz. Ancak siz bir bütçe yaptığınızda eşinizin bu bütçeyle uyumlu hareket etmemesi durumunda bütçeyi gerçekleştirmeniz çok zor. Harcama planına uymanız çok zor. Tabii ki bu sadece kendi kararınız olmayacak. Bunu neden yaptığınızı, para yönetimini neden yaptığınızı, sonunda ne kadar tasarruf hedeflediğinizi, bu tasarrufları neden hedeflediğinizi aslında eşinizle birlikte konuşmanız, bu fikri birlikte sahiplenmeniz çok önemli. Bütçeyi birlikte yapmanız çok önemli ki birlikte uyum göstermeniz gerekecek sonrasında.
Şimdi bu noktada aylık bütçe planlamasını konuşacağız. Bu bütçeyi planladıktan sonra harcamaların buna göre yapılmasını konuşacağız. Yıllık tasarruf hedeflerini konuşacağız. Tam olarak para yönetimini konuşacağız aslında. İşin uygulama kısmının da ben teknik bilgi diyelim o tarafa. Para yönetiminin %20'si olduğunu düşünüyorum. Bence asıl %80'lik kısmı bu işin mantalite kısmı, davranış kısmı ve psikolojik kısmı ki bu kısmı da konuşacağız. Yani tasarruf bilinci nereden geliyor? Neden tasarruf etmek istiyoruz? Sonunda nereye varmak istiyoruz? Aslında psikolojimizi şekillendirecek olanlar da bunlar ve tam bir şey ihtiyacımız olmadan alma isteğimiz geldiği anda bizi o dürtümüzü, o satın alma dürtümüzü kontrol ettirip bütçemize yönelten, o disipline yönelten de aslında bu psikoloji olacak. Dolayısıyla psikolojiyi de bu süreçte konuşacağız. Şimdi ben bu videoyu arka planda da gördüğünüz üzere Karayipler gemi turumdan çekiyorum. Bu da aslında benim için çok güzel bir örnek. Çünkü bu gemi turu benim hayallerimden biriydi. Ve ben bu Karayipler gemi turunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki son 3 yıldır yaptığım son derece kontrollü ve disiplinli bütçe yönetimine borçluyum. Bütçe disiplinine borçluyum. Bunun sonunda bu tür hayallerimizi de gerçekleştirebiliyoruz. Bence bu bunun çok güzel bir örneği. Ve diğer videolarda hayallerimizi kağıda yazıp bunları somutlaştırmayı, bunların bütçesini yapmayı, bunları nasıl gerçekleştirebileceğimizi de konuşacağız. Tabii ki ben Karayipler gemi turumu nasıl finanse ettiğimden de bahsedeceğim önümüzdeki videolarda. İlgi duyarsanız, yorumlarda belirtirseniz bu Karayipler gemi turuna ilişkin ayrıca bir videoda hazırlayabilirim. Burada çektiğim videolar ve buradaki deneyimlerimi paylaşmak üzere. Bu işin diğer kısmı. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmenizi ve nasıl bulduğunuza ilişkin özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.